Herkese merhaba, ben Can Duru. Siber güvenlik eğitimleri serimizin 4. videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda mail üzerinden oltalama yönteminin ne olduğunu ve bundan nasıl korunabileceğinizi birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak mail üzerinden gerçekleştirilen oltalama yöntemi nedir? Aslında bu yöntem oldukça basit ve birçok kötü amaçlı kişi tarafından kullanılan bir yöntemdir. Genellikle hedef kitlesi iş hayatında olan ve maillerini sıklıkla genellikle günlük olarak kontrol eden kişileri barındırmaktadır. Bu yöntemle birlikte kötü amaçlı kişiler size bir mail yollayarak bu mail üzerinden sizin kişisel bilgilerinize erişim talep etmeyi istiyorlar ve bu şekilde sizin bilgisayarınıza, kişisel bilgilerinize veya daha farklı bilgilerinizi ele geçirmeyi hedefliyorlar. Peki bu mail üzerinden oltalama nasıl gerçekleşmektedir? Kötü amaçlı kişiler sizin mail adresinizi çeşitli internet sitelerinin açıklarından bularak size bir mail atıyorlar. Ve bu mail içerisinde sizin bir internet sitesi linkleniyor veya bir dosya mail üzerine ekleniyor. Ve sizin bu dosyayı açmanız halinde bilgisayarınıza kötü amaçlı kişiler erişim sağlıyor ve bu şekilde sizin kişisel bilgilerinizi çalıyorlar. Veya sizin bir internet sitesine girmeniz takdirinde bu internet sitesi üzerinden sizin kişisel bilgileriniz tekrardan alınıyor ve bu şekilde bir dolandırıcılık yöntemi gerçekleştirilmiş oluyor. Yani kısacası mail üzerinden gerçekleştirilen oltalama yönteminin çok farklı uygulamaları ve çok farklı teknikleri bulunmaktadır. Hatta günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntemlerin de başına gelmektedir. Bundan dolayı bize gelen maillerin açarken ve içerisindeki dosyaları incelerken çok dikkatli olmalıyız ve bu kötü amaçlı kişilerden kendimizi korumalıyız. Bu dolandırıcılık yöntemine bir örnek vermemiz gerekirse, geçtiğimiz günlerde benim kendi mail adresime şöyle bir mail gelmişti. Videoların elimde, bilgisayarına erişim sağladım ve kişisel videoların elimde. Bana şu miktarda parayı bu kripto para hesabına atmazsan bu videoları internet üzerine yayınlarım. Her ne kadar bu sizi korkutuyor olsa da veya gerçekçi geliyor olsa da böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Çünkü bilgisayarınıza erişmek sizin kötü amaçlı bir siteye girmediğiniz takdirde oldukça zordur ve hatta neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı bunun gibi maillerden kaçınmalı ve bunun gibi maillerdeki kripto para adreslerine sakın bir para göndermemelisiniz. Şimdi peki oltalama yönteminden nasıl korunmamız gerektiğine gelecek olursak, aslında bundan çok farklı korunma yöntemlerimiz bulunmaktadır. İlk olarak yasal olarak çalışan şirketler sizin kişisel bilgilerinizi mail üzerinden hiçbir zaman istemezler. Sizin herhangi bir hesap şifrenizi, herhangi bir kişisel bilginizi, örneğin TC kimlik numaranızı. Bunun gibi istekler hiçbir zaman mail üzerinden istenmez. Eğer bunları isteyen bir mail aldıysanız bunu kesinlikle arayıp bildirmelisiniz ve o maile sakın hiçbir şekilde cevap vermemelisiniz. Çünkü %99 ihtimalle o mailin içeriğini bir kötü amaçlı kişi hazırlamış ve sizin bilgilerinizi çalmayı hedeflemektedir. İkinci olarak gelen mailde sayın müşteri, sayın değerli kullanıcı gibi ibareler bulunuyorsa bunun da bir dolandırıcı tarafından gelme ihtimali yüksektir. Çünkü Booking.com, ETS veya Türk Hava Yolları gibi büyük şirketlerin hepsi size isminizle hitap etmektedir. Onların oluşturduğu veri tabanının sayesinde size bir mail atılacağı zaman Sayın Canduru gibi kişisel bilgileriniz ile ifade etmektedir. Ve bunun gibi ifade etmeyen maillere daha dikkatli bir şekilde açmanız ve daha dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekmektedir. Daha sonrasında mail adresinin atıldığı adres çok önemlidir. Bazı dolandırıcı kişiler @canduru.net yerine @canduru.net'i 2 U'la yazmaktadır ve bu şekilde sizi dolandırmayı hedeflemektedir. Aslında bunun gibi mail adreslerini inceleyerek hangisinin gerçek mail adresi olduğunu ve hangisinin dolandırıcı tarafından açılan mail adresi olduğunu çok rahatlıkla fark edebilmekteyiz. Sadece daha dikkatli bir şekilde incelememiz ve bunun gibi tehlikelerden kendimizi korumamız gerekmektedir. Buna ek olarak
dolandırıcılar tarafından oluşturulan maillerde çoğunlukla yazım hataları yapılmaktadır. Ancak büyük şirketler tarafından atılan maillerin hiçbirinde bunu görmeniz mümkün değildir. Çünkü mail birçok kişi tarafından kontrol edilmektedir ve yazım hatalarının olması neredeyse imkansızdır. Eğer bir mail içeriğinde birçok yazım hatası bulunuyorsa bu sizin dikkatinizi çekmeli ve buna karşı bir önlem almanız gerekmektedir. Buna ek olarak farklı bir yöntem ise korunma yöntemi ise şirketler tarafından atılan maillerin birçoğunda sizi web sitelerine yönlendirmek için zorlamazlar. Yani farklı bir deyişle mailin tüm içeriğine bir link eklemezler ve sizi kendi sitelerine yönlendirmek zorunda bırakmazlar. Mail içeriğine nelerin olduğunu kısaca özetlerler ve detayını öğrenmek isterseniz sizi kendi web sitelerine davet ederler. Ancak kötü amaçlı kişiler tarafından hazırlanan maillerde o özet kısmı bulunmaz ve direkt olarak sizi sitelerine davet ederler. Bunlardan kesinlikle ve kesinlikle kaçınmanız gerekmektedir. Çünkü kendi sitelerine girince kötü amaçlı yazılımlarını bilgisayarınıza yüklerler ve bu şekilde sizin kişisel bilginize erişim sağlarlar. Aynı zamanda şirketler mail üzerinden size herhangi bir belge göndermez. E-fatura gibi belge olmadığı takdirde çok nadiren belge gönderirler ve bundan dolayı herhangi bir mail içeriğinde bir belge varsa bunu ilk önce antivirüs programları tarafından kontrol etmeli ve onlardan geçer not aldıktan sonra bilgisayarınıza yüklemelisiniz. Yani kısacası eğer herhangi bir eklenti bulunuyorsa mailde buna bir tekrardan bakmanız ve dikkatli davranmanız gerekmektedir. Tüm bu korunma yöntemleri mail üzerinden oltalama yöntemine aslında çözüm bulmaktadır. Günümüzde çok fazla kötü amaçlı kişi tarafından kullanılan bu yöntemin aslında çok basit koruma yöntemleri bulunmaktadır. Sadece bu dolandırıcılık yöntemi için çok daha dikkatli olmamız gerekmektedir ve bize atılan maillerin birçoğunu dikkatlice okumalı ve eğer içeriğine güvenmiyorsak veya atılan e-mail adresine güvenmiyorsak onlara daha fazla dikkat etmeli ve onların dosyalarını indirmekten veya web sitelerine girmekten kaçınmalıyız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.